Motoron'dan herkese merhabalar. Biliyorsunuz ki daha önceden Anlas Tourne ve Anlas Winter Grip'i test etmiştik. Oldukça da beğenmiştik. Şimdi Anlas Capra R'la beraberiz. Yaklaşık 2 haftadır 2000 kilometre falan oldu. Ben biraz fazla yol yapıyorum. Hem Afrika TV'ni hem de Capra R'ı test ettik. Araziye soktuk. Islak asfaltta kullandık. Kuru asfaltta kullandık. Bu üçünde toplamda nasıl bir performans gösterdi size aktarmaya çalışacağız. İyi seyirler. Lastiğin özelliklerinden biraz bahsedelim. %70 yol, %30'da arazi lastiği. Bu %100 yol lastiğine göre nasıl bir farklılık gösteriyor? Şimdi Anlas'ın Capra RD diye bir lastiği var. O tamamen yol lastiği. Onun hamuru çok daha yumuşak. Bu arazide birazcık daha dayanabilsin diye, taşlarla beraber paramparça olmasın diye hamur birazcık daha sert ve farklı bir yapıya sahip. Kimyasallarda da birazcık daha fark var. Ama aslına baktığınız zaman yine hala dandik, kötü bir lastiğe göre oldukça yumuşak, iyi tutan bir hamuru var. Bir de 0 derece radyal kullanmışlar. Biz bunu Winter Grip'te de söylemiştik. Bundaki olay şu. Bunun gibi ağır 240 kilo civarı bir motosiklete bindiğiniz zaman, enduro motosiklete bindiğiniz zaman bir de siz buna gelip yan çantadır, artçıdır, arkaya çanta bunları böyle full doldurduğunuz zaman motor size oluyor 310-320 kilo, hatta belki birazcık daha fazla çıkabiliyor sizin ağırlığınıza da bağlı olarak. Ne oluyor şimdi bu bütün yük? Hepsi lastiğe biniyor. Çukura girdiğinizde, işte viraja girdiğinizde bütün bu yük tamamen o lastikte toparlanmaya çalışılıyor. Buna dayanabilmesi için bu çeşitli bir yapı kullanmışlar. Winter Grip'te biz bunun gayet başarılı olduğunu görmüştük. Bu lastiği de aynı şekilde gayet başarılı bir şekilde tutuyor. Nerede bunun faydasını görüyorsun? Viraja giriyorsun. Kafa hiçbir şekilde böyle saçma sapan bir şeyler yapmıyor. Kafa dışarı doğru açılmıyor. Tepkiler tam sizin beklediğiniz gibi. Bir de işin en güzel yanı, işte oldu viraja girdin. Çok ufak bir çukur var. Mecburen girmek zorunda kaldın. İşte orada lastik kendisini hiç bozmuyor. Esas bence önemli olan noktası bu. Çünkü mükemmel yol diye bir şey yok. Mükemmel asfalt diye bir şey yok. Mutlaka bir şeylerle karşılaşabiliyoruz. Orada da güzel tutması önemli. Düzgün bir tepki vermesi önemli. Özellikle bir de frenaj yaptığınızda bu bütün ağırlık arkadan öne doğru ön lastiğin üzerine biniyor. Araziye girdiğimizde de kendisini hiç bozmadı. Çok sert bir çukura girdiğimizde dahi dip vurmadı lastik. Janta doğru vurma yaşamadık. Yani ben bu olayı gayet beğendim. Burada işi güzel kotarmışlar. Winter Grip'te olduğu gibi burada da ağır bir motosikletle oldukça iyi baş etmiş. Süspansiyonlar çok güzel. Biraz da ayar yaptık. Sert aldık. Özellikle Anlas Capra R'ları taktıktan sonra ayarla beraber tepki çok değişti. Çok stabil, çok muazzam. Şimdi kuru asfalttaki kullanımından bahsedelim. Orijinal lastiğiyle karşılaştıracağım burada. Traction kapalı kullandığımda, virajdan çıkarken gazı biraz fazla açtığım zaman, hızlı çıktığım zaman önceki lastik yana doğru geliyordu. Şöyle sara sara ilerliyorduk. Bu lastik de ortadan kalktı. Hiçbir şekilde sarma, arkanın yana doğru gelmesi yok. Bu beni açıkçası bayağı şaşırtmıştı. Çünkü önceki lastiği de gayet iyi olarak bilinen bir lastikti. Bu kadar güzel bir tepki beklemiyordum. Çünkü hamuru birazcık sert, %70'e %30 olduğu için bir tık daha sert olduğundan böyle bir tepki çok fazla beklediğimi söyleyemem ama beni şaşırttı burada. Traction kontrol kapalı kullanıyordum dedim. Ne kadar zorlarsam zorlayayım artık belli bir yerden sonra çok işin cılkını çıkartırsan çok hafif sarıyordu ve bu da gayet kontrollü bir şekilde bir sarmaydı. Çok yüzümüzü güldürdü. Bence muazzamdı. Şimdi işin viraj yönüne geldiğimizde de trail braking attığınızda veya diğer türlü hareketlere girdiğinizde, işi çok zorladığınızda size bir takım uyarılarda bulunuyor. Ben gidiyorum, gideceğim falan söylüyor. Bu iyi lastikte olan bir şey. Kötü lastikte böyle bir şey duyamazsınız. 1-2 derken hop diye gider. O yüzden bu lastiğin hata affetmesi çok önemli. Çok hoşuma giden bir özelliği oldu açıkçası. Islakta da hakeza öyle, yine hata affediyor.
kurudaki limitinin bir işte %20, %30 aşağısına sürerseniz güvenli bölgeden çıkmamış olursunuz. Yine su tahliyesi falan oldukça iyi. Tabii ben soğuk havalar ve işte çok yağmurlu havalar için winter grip kullanılmasını biraz daha öneriyorum. Çünkü onun yağmur kanalları ve işte hamur yapısı soğuk ve yağmurlu havalara biraz daha uygun. Araziye geldiğimizde de hiç kendisini dediğim gibi yine bozmadı. Tabi bunda Afrika TV'nin gravel modu olması, çekiş kontrol sisteminin arazide çok güzel çalışmasının da büyük bir payı mevcut. Motorla çok rahat bir şekilde her yere girdim çıktım aslında. Bu motor da gayet güzel gitti. Yani bu hani sanki Afrika TV'nin için yapılmış bir lastik diyebilirim. Oldukça da beğendim şu ana kadar. Şimdi Afrika TV'cilerin gruplarında bahsettiği birkaç tane problem vardı. Bunlarla ilgili bir şeyler okudum. Ondan da şimdi bahsedelim. Tartışılan konu şu: lastiğin üst kısmında, en üst katmanda çok ufak bir boşluk ya da üst üste binme gibi bir çizgi var orada. Öyle bir şey görmüşler. Bunların da fotoğraflarını atmışlar. Orada bayağı bir tartışma dönüyordu. Şimdi ben gittim Anlas'a sordum. Dedim bu neden kaynaklanıyor? Lastiğin yapısına bir etkisi var mıdır? Olayın kozmetik olduğunu söylediler. Lastiğin üst katmanı beraber üst üste getirilirken orada olan bir milimetrik bir hatadan dolayı böyle bir problem olmuş. Fakat alt kısmında lastik eritilirken, kafesin üstüne konurken bu problemin oraya yansımadığını söylediler. Şimdi bu da bu arada bütün lastiklerde değiştirilmiş kozmetik olmasına rağmen sorun. Şimdi tabii ben bu olaydan çok tatmin olmadım. Gittim Fransa'da bir lastik firmasında çalışan Fransız bir arkadaşım var. Kendisi mühendis. Ona sordum. Dedim bu olay nedir? Neden olur? Nedir, ne değildir? O da bana şunu söyledi. Bu lastik katmanları kesilirken bıçaklar kirlenebiliyor. Bıçaklar kirlendiği zaman da böyle bir durum oluşuyor. Bu tamamen yine kozmetik, yani adamlar doğru söylemiş. Olay kozmetikmiş. Peki bunun çözümü ne dedim? Çözüm şu: bıçaklar lazerli sisteme geçince böyle bir sorun ortadan kalkıyormuş. Böyle bir sorun kalmıyormuş. Bu lastik firmalarının en büyük baş belasından biriymiş. Çünkü işte lastik eritildikten sonra kesilirken falan çok yapışkan bir malzeme oluyormuş ve bıçakların temizliği çok fazla dikkat isteyen, çok fazla özen isteyen bir durum. Küçük bir aksaklıkta bu olay başınıza gelebiliyor ve bir parti mal çöp olabiliyor dedi bana. Yani adamların söylediğiyle bu Fransız arkadaşımdan duyduğum şey doğru. Olay kozmetikmiş aslında. Lastikler değiştirilmiş zaten. Hani Anlas'ta arkasında durmuş alan kullanıcılarının. Bu olayı da anlattık. En azından hani, çünkü yorum geldi bize. Ben daha Capra ağır test ediyorum dedikten sonra bu yorum bana geldi. Afrika TV'nin kullanıcılarının bununla ilgili bir problemi var diye. Araştırdık, gördük. Olay buymuş. Buradan da aktarmış olalım. Toplu bir şekilde anlatmış olalım. Sonuç olarak 2000 kilometredir Anlas Capra Ağır'dan memnun muyum? Çok memnunum. Hem ıslakta hem kuruda hem de arazide test etme şansı yakaladık. Üçünde de gayet memnun kaldık. Fakat ben çok kış ve yağmur şartları için yine winter grip kullanılmasını daha fazla öneriyorum. Ya ben olsam öyle yapardım. Kışın değiştirirdim lastikleri, winter grip'e geçerdim. Onun dışında hani her işi yapabilen bir lastik olarak gayet güzel. Fiyat olarak da şu an en yakın rakibiyle arasında neredeyse %50'lik bir fark oldu. Euro ve dolar kurunun uçmasıyla beraber. Ya bir de şöyle bakıyorum ben olaya. Burada biraz milliyetçilik durumu var. Aynı bile olsa, kaliteler yakınsa ben yine Anlas almayı tercih ederim. Hani fiyat aynı bile olsa, ikisi de pahalı bile olsa Anlas almayı tercih ederim. Çünkü yerli firmaların, bu çeşit yatırım yapan, inovasyon yapan, Ar-Ge yapan firmaların bir şekilde desteklenmesi gerektiğini ben düşünüyorum ki Anlas'ta son böyle 3-4 senedir, 5 senedir baktığımız zaman çok yol geldi bugüne kadar. Yani sonuç olarak gayet memnunum. Bu tip bir motosiklette de kullanılmasını rahat rahat önerebiliyorum. Çünkü dibine kadar zorladığımızda bile çok tahmin edilebilir tepkiler verdi. Çok beğendik. Çok güzel bir lastik. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.